Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere geçen hafta söylediğim gibi lityum intoksikasyonundan bahsedeceğim. Lityum 70 yıldır psikiyatride kullanılan bir ilaç. Bipolar efektif bozuklukta kullanılan bir ilaç. Peki diyeceksiniz ki lityum intoksikasyonunun dahiliyeci ile işi ne? Dahiliyeci niçin bunu anlatıyor diye. Ben dahiliyeci gözüyle bunu anlatmak zorundayım. Çünkü lityum intoksikasyonu klinik bir tanıdır. Lityum intoksikasyonunda olan insan daha çok acil polikliniklerine, dahiliye polikliniklerine gelmektedir. Ve bu hastanın kliniğini bilmezseniz eğer lityum intoksikasyonunun tanısını koyamazsınız. Çünkü klinik önce gelmekte, laboratuvar bulgusu arkasından gelmektedir. Lityum piyasada 300 mg'lık kısa etkili olarak ve 450 mg'lık uzun etkili tabletler olarak bulunmaktadır. Bunları hastalar günde 2 veya 3 defa almaktadır. Bunların daha çok lityumun, ki bipolar bozukluk toplumda neredeyse %20'ye yakındır ama ilaç kullanan ve ilaç kullanma gereği olan hastaların sayısı bundan çok daha azdır. Ama lityum bipolar afektif bozuklukta temel bir ilaçtır. Kullanan insan sayısı çok fazladır. Hastayı dengede tutmaktadır. İki türlü zehirlenmesi vardır lityumun. Bir akut zehirlenme, yani suisit girişimi, intihar girişimiyle olan bir zehirleme vardır. Bir de kronik kullanımında kronik zehirlenmeler vardır ki bizim bugün anlatacağımız konu kronik zehirlenmeler. Yani hasta bipolar afektif bozukluktur. Uzun zamandır lityumun kısa etkilisini veya uzun etkilisini kullanmaktadır. Bunları kullanırken ortaya çıkan bazı belirtiler ki lityum kullanan hastaların yaklaşık %10'unda lityum intoksikasyonu ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden dahiliyecinin bu gözle, ki bu klinik tablodaki insanların birçoğu acil polikliniklere başvurur. Eğer biz bu tabloyu bilemez isek bunu atlayabiliriz. Hastanın ölümüne sebep olabiliriz. Lityum intoksikasyonunda önce klinik demiştim. Kliniği anlatacağım. Bir de tabii laboratuvarı var lityumun. Lityumun serum seviyesi, lityum kanda normalde sıfırdır. Öyle bir serum seviyesi yoktur. Lityum kullanan hastalarda hastanın tedavi dozu 0,6 ile 1,2 miliekvivalent litre civarındadır. Ortalama 0,8-0,9 civarında, birinin altında genellikle tutuyoruz. Ama 1,2'nin üzerinde olduğu zaman intoksikasyon belirtileri olmakta. Fakat hemen şunu da belirtmek istiyorum. Bu her bünyeye göre değişmekte. Bazen 3 miliekvivalentın üstünde olup da lityum intoksikasyonu olmayan hastalar olduğu gibi bazen de normal seviyede olan 0,75 miliekvivalent seviyede olan insanlarda da lityum intoksikasyonu olmaktadır. Onun için laboratuvar ikinci planda önemlidir. Birinci planda önemli olan kliniktir. Lityumun %100'ü yaklaşık, yani oral aldığımız lityum kapsüllerinin veya tabletlerinin %100'ü böbrekten atılmaktadır. Bu yüzden kişinin böbreğinin sağlam olması gerekir. Eğer kişinin böbreği sağlam değilse, GFR'si düşükse veya yaşlı ise veya dehidratasyonu varsa, sıvı almıyorsa, atılım bozuk ise lityum intoksikasyonu çok daha çabuk gelişebilir. Peki klinik bulgular nedir? Ben temelde prensip olarak klinik bulguları ikiye ayırıyorum. Bir tanesi gastrointestinal sistem bulgularıdır. Bunlar daha çok bulantı, kusma, ishal, iştahsızlık, ağızda bir metalik tat, hatta kabızlık gibi olabilir. Bunlar uyarıcı bulgulardır. Ki bunlar lityum intoksikasyonunda %50 oranında gözükmektedir. Esas daha fazla gördüğümüz bulgular nörolojik belirtilerdir. Yani nörolojik belirtilerde hasta karşımıza geldiğimizde böyle bir tremoru vardır. Dengesizliği, yani ataksisi vardır. Dizartrisi vardır, yani bir konuşma bozukluğu vardır. Parkinson benzeri bulgular vardır. Bazı durumlarda nadir de olsa epilepsi gelişebilir. Ayrıca nöroleptik malin sendrom ve delirium tabloları da belirtilmiştir. Klinik olarak dediğim gibi gastrointestinal sistem bulguları ve nörolojik bulgular olarak ayırmalıyız. Böyle hasta geldiğinde özellikle ilaçlarını sorgulamamız gerekir. Geçen hafta anlattığım gibi metpamiti anlatmıştım. Bu hafta da lityumu belirtirken özellikle bunlar dahiliyeye fazla geldiği için, ki bizim kendi normalde özel polikliniğimize böyle bir hasta geldiğinden dolayı bunu
anlatmak zorunluluğunu hissediyorum. Klinik bulgularını bilmemiz gerekir. Daha sonra laboratuvar önemlidir. Ama lityum intoksikasyonunda olmazsa olmaz yapılması gereken mutlaka EKG çekimidir. Bir elektroyu mutlaka almak lazım. Elektroda ne olur? Hastanın ST depresyonunu daha çok çoğunlukla görebiliriz. ST yükselmesi gördüğümüz vakalar da vardır ama genellikle ST depresyonu vardır. En önemli bulgusu QT uzamasıdır ve torse de puan dediğimiz aritmiler meydana gelebilir. Her türlü aritmiyi görebiliriz lityum intoksikasyonunda. Daha çok bradiaritmi görebiliriz. Hastaları aritmi ile kaybedebiliriz. Lityum demin de dediğim gibi böbreklerden atılmaktadır. Eğer zeminde bir böbrek bozukluğu var ise ki yaşlı insanlarda bu daha çok fazla olabilir. Bir nefrosklerozu vardır veya bir kronik böbrek yetmezliği vardır. O zaman atılım bozulur ve lityum intoksikasyonu daha çabuk gelişir. Ve lityum intoksikasyonunda da maalesef ölüm sebebi böbrek yetmezliğidir. Ayrıca lityum kullanan hastaların kullanmış olduğu muhtemelen başka ilaçlar da vardır. Bu başka ilaçlar da lityum intoksikasyonunu kolaylaştırabilir. Mesela hasta diüretik alıyorsa yani idrar söktürücü alıyorsa, örneğin bir Lasix kullanıyorsa intoksikasyona daha çabuk girebilir. Veya bir non-steroid antifostik alıyorsa yani Apranax'ı, Voltaren'di, Kataflam'dı, Tilkotil'di buna benzer bir ilaç alıyorsa gene intoksikasyon kolay gelişebilir. Ayrıca ACE inhibitörleri dediğimiz tansiyon ilaçları kullanıyorsa, angiotensin converting enzim inhibitörü dediğimiz tansiyon ilaçları kullanıyorsa intoksikasyon çabuk gelişebilir. Veya hastada bir hipertiroidi, hipotiroidi varsa gene çabuk gelişebilir. Ki ayrıca nörotik ilaç artı lityum kullananlarda da lityum intoksikasyonu çabuk gelişebilir. Çünkü ama zaten bu kombinasyon psikiyatrik ilaçlarda çok fazla kullanılmaktadır. Tedavisinde ne yapmak lazım? Böyle bir hasta geldi, kliniğini tespit ettik. Tamam, kliniğinde hastanın nörolojik bulgularından dolayı bir lityum intoksikasyonunu düşündük ve lityum seviyesine baktık. Lityum seviyesi de diyelim ki 1.8 çıktı. Dedik EKG'sini çektik. EKG'sinde de lityum intoksikasyonuna uyan bulgular var. Maalesef burada tedavisinde bizim klasik zehirlenmelerde yaptığımız tedavilerde olduğu gibi bir kusturma tedavisi maalesef yok. Serum bağlayalım veya idrar sökücü verelim, diüretik yapalım, böbrek dağıtalım. Böyle bir tedavi maalesef yok. Aktif karbon kömürü verelim, gene yok. Tedavi bol sıvı alımı, elektrolit imbalansını düzeltmek, özellikle hiponatremi varsa bunu ortadan kaldırmak ki hastaya bunun için izotonik uygulaması yapılabilir. Günde 1 litre, 1,5 litre dehidratasyonunun durumuna göre uygulanabilir. Veya rektal lahman yapılıp lityum kapsülleri oradaysa onu temizlemek için böyle bir tedavi uygulanabilir. Hastalar demin de söylemiştim, böbrek yetmezliğinden ölür demiştim lityum intoksikasyonunda. Peki biz bunun için anlattım çünkü geçen hafta söylemiştim böyle bir hasta gördük. Peki bizim hastamız neydi? 70 küsur yaşında bipolar afektif bozukluğu olan lityum kullanan bir hastaydı. Bize geliş sebebi tamamen koroner stentleri de vardı ilave olarak. Koroner ilaçları kullanıyordu, ACE inhibitörleri kullanıyordu. Bize geliş sebebi böyle bir tremoru vardı. Acaba bir zehirli guatarı var mı yok mu diye amaçla getirdiler. Ama ataksi vardı, dizartrisi vardı, kooperasyon bozukluğu vardı, bir şuur konfüzyon hali vardı, şuur bozukluğu gibi bir şey vardı. Hastanın kullandığı ilaçlarında bakınca lityum olduğunu görünce acaba lityum intoksikasyonu olabilir mi diye lityum seviyesine baktığımızda bunun da 1.37 olduğunu gördük ve psikiyatristle beraber konuşarak, konsulte ederek hastanın lityumunu kesip izotonik sıvı verdik 3 gün üst üste verdikten sonra 3. günde lityum seviyesinin 0.40'a indiğini ve hastanın klinik bulgularının tamamen gerilemiş olduğunu gördük. Ama burada lityum seviyesine bakarken unutmamak gerekir. Ürekreatin, ürik asit ve hemogramına da bakmak gerekir hastanın ki bu hastanın kreatinini 2 idi. Burada şu başlıyor tabii kreatinin 2 ama lityumun bozukluğuna bağlı bir kreatinin yüksekliği mi yoksa zeminde bir böbrek problemi var mı yok mu diye. Onu da bir böbrek ultrasonu ve idrar tahlili yaparak ayırabilirdik. Böbrek ultrasonu yaptığımızda böbreğin parankiminin çok iyi olduğunu gördük ve idrar tahlilinde önemli bir özellik yoktu. Demek ki hastanın böbrekleri normaldi. Ve zaten
sonuç itibariyle 3 gün sonra hastanın kreatinini 2'den 1,5'a düştü ki yakın zamanda normale düşeceğini göstermektedir. Bugünkü konumuz bu kadar. Geçen hafta gördüğümüz konuyu anlatmak istedim. Önemli bir konu. Onun için dahiliye polikliniklerine, acil polikliniklerine bir hasta bu şekilde geldiğinde mutlaka kullandığı ilaçlarını görmek lazım. Bunun içerisinde lityum vardı. Bu hastada ayrıca lityumdan birlikte bir ACE inhibitörü de beraber kullanıyordu. Belki ACE inhibitörü de lityum intoksikasyonunu kolaylaştırmış olabilir diye düşündük. Ama şu an klinik olarak rahat bir hasta. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.